Efendim makamlar programının bu haftaki makamı Kürdi makamı ve hiç sözü uzatmadan hemen Sami hocamdan Kürdi makamının özelliklerini ve neler alması gerektiğini öğreniyoruz. Evet, adetimiz üzere yine temel yapılardan anlatıyoruz kategorizimiz. Nedir? Bir Kürdi dörtlüsü gelecek. Kürdi dörtlüsünde Buselik beşlisi gelecek. Bakın 6 tane temel yapıdan başka bir şey hala konuşmuyoruz. Dikkat edin. Hemen gösterelim. La kararlıdır. La'da bir Kürdi dörtlüsü. Notalarını da söyleyelim. La 5 koma si bemol olur. Kürdi perdesi, çargah perdesi, do notası ve re notası. Şimdi buradan itibaren bir Buselik beşlisi gelecek. Re, mi natürel, fa natürel, sol, la. Bakın 8 sesi yani diziyi meydana getirmiş olduk. Değil mi? Bu dörtlü beşleri birleştiriyordu Arel. 6 adet temel yapıyı 8 ses meydana getiriyor. Makam diyor. Geri inelim. Seyrimizi la, sol, fa, mi, re, re'de buselik, nava'da buselik ve oradan itibaren la'da kürdi. Bakın bir önceki videodaki melodilerden kulak kabartırsanız farklı hissedeceksiniz. Farklı bir renk bu. Sanki bu sarı. Sanki bir önceki videoda izlediğimiz kırmızı gibi yani. Kulağın Oysa renkleri çok bunlar. ufak nüanslar var değil Tabii. mi hocam? Ama onlar böyle işte böyle Tam telin şey motifleri. katarsa tabii. O nüanstır. Onun karakterini verir yani. Kürdi dediğimiz zaman en basit şekilde bunu söyleriz. Bir Kürdi dörtlüsüne bir Buselik beşlisi ekliyorsunuz ve makamı elde ediyorsunuz. Bir çıkıcı inici alalım hocam. Tabii. Çalıyoruz tekrar. Sekiz sesi böyle yapabiliriz Kürdi'yi. Çok güzel. Peki Kürdi daha çok böyle bizim Batı müziği eserlerinde, pop müziği eserlerinde duyduğumuz bir dizi değil mi makam? Bolca. Bolca duyuyoruz. Modal müzikte Frigyan dizisi vardır. Sorduğunuz için biraz da onu duyurmuş olalım. Ona bu tekabül eder. Nasıl ki çargah majöre benzerdir. Nasıl ki buselik bir önceki minöre benzerdir. Bu da Frigyan'a benzerdir. Modal müzikle ilgilenenler de belki bilecekler. İonyan, Doryan ve Frigyan vardır. Aynı mantık. İonyan'ın ikinci derecesinde Doryan vardır. Doryan'ın İonyan'ın üçüncü derecesinde Frigyan vardır. Bakın çargahın ikinci derecesinde buselik vardır. Üçüncü derecesinde kürdi vardır. Şimdi burada şey geliyor benim aklıma. Arel'in dediği demiştin ya hocam. Batı müziğini sevdiğim için Tamamen Türk öyle. müziğini seviyorum. Tamamen tabii. Tamamen. Birbirine geçmiş Tabii. aslında. Onu şeyden de bir gösterelim mi? Çok yorumlayacaksak izleyicimizi. Çargah yapalım bakın tekrar. Şu anda bence havalara uçuyorlar. Yorulmak ne kelime. Bakın çargah çaldım beşli olarak. Çargah videosu izleyenler tanıyacaklardır. Doğuda kaydettik bakın. Şimdi aynı şeyleri çalıp parmaklarımızı değiştirmiyoruz bakın. Re'de kalalım. Bakın. Buselik yapmış olduk. Bakın parmaklar değişmiyor. Çargah peşi çalarken. Bu sefer de mi'de kalacağım. Kürdi dünyasındayız. Bu bağlantıyla düşünmenizi acilen tavsiye ediyorum. Evrensel anlamdaki müzik perspektifine adapte olursunuz. Bunlar birbirine derece olarak bağlıdırlar. Tamam. Ama bir nota elimize aldığımızda herhangi bir şarkıyı la'dan yazılmış göreceksiniz. Buna müzikte transpozisyon derler. Belki ileriki videolarımıza değiniriz. O yüzden la'dan göstermek zorunda kalıyoruz. La'ya aktardığımız zaman da demin çaldığımız gibi şu şekilde bir la'dan pozisyon karşımıza çıkar. Ama duyum aynıdır, aynı şeydir. Bu. Oysa ki bunu başka perdeden duyduğumuzda, İstediğin gibi çalıyor. götürdüğümüzde Tabii. gene aynı şeyi Bu kalıp verecek. değişmez. Sadece apartmanın dairesi, katları değişiyor. gibi Peki düşün hocam burada bir şeye tam öyle bir yere pas attın ki bana. Şimdi Türk müziğinde bazı şeyler var. Yerinden 4 ses, 5 ses. Şimdi bunu bazı dinleyenlerimiz böyle yorumlar oluyor. 4 ses, 5 ses yerinden çok karıştırıyoruz ve bunu duyduğumuzda ne anlamamız gerekiyor? Basitçe nasıl? Çünkü o kadar basit anlatıyorsun ki her şeyi. Evet. Bunu da senin anlatmanı istedim ben. Tamam, çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışalım. Bu Arel sisteminden konuştuğumuz için aslında Arel diyor ki kendisinin nasihat kitabı vardır. Bakabilirsiniz oradan. Aslında diyor bizim la'mız onun zamanında 1940'larda, 50'lerde 435 frekans referans dünyada. 440 değil yani. 435. 440 gelene kadar çok toplantılar oldu dünyada. O zamandaki referans muteber diyor ki la budur. Türk müziğinde de. Dikkatini çekiyorum bak. 435 Hz'dir diyor la. Yani Arel'e göre çalsak aslında biz la olarak bugün piyanodan birisi la vursa, tünürden la'yı akortlasanız bu teli duyacaksınız utta. 5. tel. Tamam mı? Arel de böyle düşünen bir adam. Ama sonrasında uygulamalarda biz bunu değiştirmişiz. İş karmaşıklaşmış, tamam mı? Basitten anlatmam gerekirse ne olmuş? Bizde ney enstrümanı var ya. Evet. Ney enstrümanının boylarına göre
belirli akortları referans kabul etmişiz. Tamam mı? Yerinden dediğimiz zaman aslında bol ahenk ismi bol ahenk neyi? O bol ahenk neyin boyutunda birisi bir neyzen üflediği zaman la sazında bize işte buna tekabül ediyor. O yüzden buna la diyoruz. Yerinden diyoruz. Kısaca anlatmaya çalışıyorum. Peki yerinden hangi ses oluyor Batı müziğinde hocam? Mi olur. Mi oluyor. Yani orada karışık olay var. Ben hani size serencamını anlattım. Aslında Arel 435 dedi. Yani evrensel la'yı kabul etti ama sonradan uygulamalar ney üzerindeki, tabii onda bir geleneği var. Referansları kabul edelim dediler. Bol ahenk ney, la üflenirse ona yerinden denir Türk müziğinde. O da utta şu tele tekabül eder. Dügah perdesi olarak. Tamam. Mesela dört ses diyoruz değil mi? Dört ses ney? Ney? İsmi dört ses. Evet. Yani kız neyi? Yerinden la bunu kabul ettik ya. Yukarı doğru çıkarsak kalına doğru. La, sol, fa, mi. Dört ses saymadık mı bakın? Dört ses. Dört ses işte. Dört sesten çalmak. Mesela beş sesten çalalım. La'dan itibaren yukarıya doğru beş ses sayalım mı beraber? La, sol, fa, mi, re. Buna mansur ney derler. Mansur neyden bir neyden la üflediği zaman aha işte buna tekabül eder. Bu la vur artık. Tamam mı? Ney boylarına göre ölçüdür. Biraz karmaşıklaştırılan bir konudur. Zamanla inşallah siz de Ama adapte olursunuz. yerinden 4 ses, 5 ses kısaca anlayabileceğimiz Budur. şekilde. Ney isimlerine göre, Ney referans isimlerine şeylerine göre göre şekillenir ve notalar yukarıya doğru saydığınız adette sesi çıkartmış Bol olursunuz. ahenk neyi? Yerinden Kız deriz. ney? Dört Mansur. ses. Mansur da beş ses. Evet. Böyle kısaca anlatmış olduk. Şimdi Kürdi bir örnek eser Tabii. alabilir miyiz hocam? Baharı bekleyen kumlar yapılan hemen bilindik bir eserdir. Çok da Kürdi güzel gösterir o. Coşkun Sabah Beyefendi'ye ait bestesi onun. O zaman bir kapanış da yapalım burada. Tabii. Eserin ardından önce eserin önünden bir kapanış yapalım. Ben hocam bu kadar basitleştirdiğin için konuları, Elimizden geldiğince. makamları bu kadar basit anlattığın için benim anlayabileceğim şekilde teşekkür ediyorum. Ekibimin adına teşekkür ediyorum. Salah Müzik adına teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Buyurun hocam. Tabii formatımıza uyarak icradan önce biraz derinleşeceğiz. Onu da yapıyoruz. Eski Kürdi yani repertuarda uşaklı başlardı. Şöyle. Veya Hicazlı. Taksim gibi düşünün. Böyle uşak Hicaz duyurur. Sonra karara doğru giderken böyle bir yapısı vardır. Yani daha kadim Kürdi nedir derseniz repertuarda böyle bir şeyle karşılaşırsınız. Uşak Baştan ve uşak gösterir, Hüseyin'i Hicaz'ı. yapar. Karara giderken böyle o perdeyi titretir sadece. Uşaklı buraları. Böyle yapar. Böyle bir lezzet verir. Ama günümüzdeki Kürdilerde tamamen o Kürdi perdesine yaslanma ve Kürt perdesini Peki bir kullanma. yerde bir şey yaptın. Evet, orada da bir aslında eksik beşli Evet. duyurmuş olduk. Eksik dörtlü, eksik beşli bunlar müzikte çok kullanılır. Şimdi biz günümüzdeki örnek verelim basitten.